Herkese merhabalar. Bugün sizler için alışılmış bulgur pilavı tarifinden çok daha farklı, aynı zamanda çok lezzetli, naneli ve soğanlı, tel şehriyeli bulgur pilavı tarifi hazırladım. Klasik pilav tariflerinden sıkılanlar için bu tarif tam da size göre diyorum ve sözü çok uzatmadan hemen tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle pilav tenceremizi ocağımızın üzerine alalım ve içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyalım. Ve sonrasında bir çay bardağı tel şehriyeyi de içerisine koyarak tel şehriyeleri sıvı yağ ile birlikte güzelce kavuralım. Bu aşamada sürekli karıştırarak kavurun ki tel şehriyelerinizin her yeri eşit bir şekilde kavrulsun. Şehriyeler koyu kahverengi rengi alınca şimdi de içerisine 2 su bardağı kadar bulgurumu öncesinde güzelce yıkayıp süzgeçte bekletmiştim. Onu ilave ediyorum. Şehriyelerle birlikte bulgurumu da 2 dakika boyunca kavuruyorum. Bu aşamada içerisine 2 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra karıştırarak kavurma işlemine devam ediyorum. Pilavlarda kavurma işlemi önemli. Lütfen bu aşamayı atlamayın. Güzelce kavurmuş olduğum pilavımın üzerine şimdi de 4 su bardağı suyumu ekliyorum. 2 su bardağı bulgura 4 su bardağı su yeterli geliyor. Benim elimde biraz da önceden haşlamış olduğum tavuğumun suyu vardı. Onu da bu şekilde dondurmuştum. İçerisine ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra da ocağımın altını kısarak kısık ateşte pilavım suyunu çekinceye kadar pişirmeye bırakıyorum. Pilavımın suyunu çekerken biz de kenarda tavada bir soğanlı sos hazırlayacağız. Bunun için 50 gram kadar tereyağını tavamın içerisine aldım. Çok az miktarda da sıvı yağ koyuyorum ki tereyağım yanmasın. Şimdi tereyağı ve sıvı yağlı karışımı güzelce ocakta erittikten sonra bu aşamada içerisine bir tane küçük boy yemeklik doğranmış kuru soğanımı ilave ediyorum. Soğanları çok büyük doğramayın. Küçük küçük doğramaya özen gösterin. Şimdi doğramış olduğum soğanları da tereyağda güzelce kavurmaya başlıyorum. Bu arada pilavımı da ara ara karıştırarak suyunu çekip çekmediğini kontrol ediyorum. Bulgur pilavı pirinç pilavı gibi değildir. Açıp ara ara karıştırarak kontrol edebilirsiniz. Evet, soğanlarımı da 2 dakika boyunca güzelce kavurdum. Bu aşamada içerisine 1 dolu yemek kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı kadar da karabiber ilave ediyorum. Yağımız çok kızgın olduğu için böyle 10 saniye kadar karıştırarak kavurma işlemine devam ediyorum ve sonrasında hemen altını kapatıyorum ki nanelerim yanmasın. Bu arada pilavımız da çok güzel suyunu çekti. Bu aşamada kenarda kavurmuş olduğum soğanlı, naneli, tereyağlı karışımı pilavımın üzerine döküyorum ve sonrasında da güzelce karıştırarak bu karışımın her yere eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra kapağımı kapatıyorum ve pilavımı bir 5 dakika boyunca kenarda dinlendiriyorum. Mis gibi tereyağı ve nane kokusuyla tam kıvamında çok lezzetli bir pilav tarifi oluyor. Sizlerin de bu güzel pilav tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, pilavımız kenarda dinlendi. Şöyle kapağını açınca da mis gibi tereyağı ve nane kokusu insanı cezbediyor açıkçası. Şöyle servis tabağımı alarak da size pilavımın kıvamını nasıl tane tane olduğunu da yakından göstermek istiyorum. Tüm ana yemeklerinizin yanına çok yakışacak, çok lezzetli bir bulgur pilavı tarifi oluyor. Bu tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerden ricam videomu beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.